Kendini en çok nerede güvende hissediyorsun? En son ne zaman güvendin kendine? Her şey sana bir ayna. Bulunduğun yerde güvensiz mi hissediyorsun? Bunu hayatında bir yerden tanıyorsun çünkü. Arkadaşlarınla, işinde, ilişkinde bir yerlerden tanıyorsun bu hisleri. Belki çocukluğundan tanıyorsun. O en küçük olduğun yaşlardan. Belki sadece çevrene güvenmiyorsun. Belki piyasalara güvenmiyorsun. Belki dünyanın şu anki durumuna güvenmiyorsun. Aslında sadece kendine güvenmiyorsun. Bu güveni daha çok para kazanarak, daha çok bir şeyler alarak sağlayamayacaksın. Güveni dışarıdan beklediğin sürece bu açlığın devam edecek. Bunun bir çözümü var. O da o güveni içeriden bulmak. Kendi kaynağındaki güveni keşfetmek. Kendine güvenmek, çevreye güvenmek, yaptığın işe güvenmek, bunların hepsi aynı şey. Hepsindeki ortak konu güven. İnandığın şeye güvenmek. Eğer sen güvenin kaynağını içeride bulursan, o zaman dışarıdan bir şey beklemene zaten gerek kalmayacak. Önce sen kendin güvene dönüşeceksin o zaman. Çevrene güven yaymaya başlayacaksın. İşte o zaman kendine güvenmeye başlayacaksın. Yoluna güvenmeye başlayacaksın. Hareketine güvenmeye başlayacaksın. Senden çok daha büyük bir şeyin senin için çalıştığına güveneceksin o zaman. Güvenmek öyle boş insanın yapacağı şey değil. Güvenmek için bilinçli olman gerekir, farkında olman gerekir. Ve güvenmek için hareket etmen gerekir. Çünkü bütün dönüşümler bir hareketle başlar. İstediğin kadar düşün, plan yap, hisset, düşle, yaratım çalışmaları yap. Hepsinin başladığı yer bir hareket. Kendine güvenmek istiyorsan hareketini değiştir. Hareketine güvenmek istiyorsan niyetin olana kadar o harekete devam et. Çünkü hareketin kendine güvenmeni sağlar. Devam etmen ise senden çok daha büyük olan bir şeye güvenmeni sağlar. Onun adına ne dersen de bir enerji, evren, sistem, hep olan, ilahi olan, o hep vardı ve hep olacak. Ve o senin hareketine bakıyor. Tabii ki de düşlemek, düşünmek önemli. Nereye gideceğini bilmek için, yönünü belirlemek için önemli. Ama başlamak için hareket. İlk olarak kibrinden soyun. Çok da önemli olmadığını bil. Ancak o zaman ne kadar değerli olduğunu görebilirsin. Bu zamana kadar kendini, hayatını sen korumayı denedin zaten. Peki ya senden daha büyük olan bir şey seni koruyor olsaydı nasıl yaşardın? O yüzden önce kibrinden soyun. Sen tutunduğun bütün kabukları bırakırsan ancak o zaman içindeki ışığı görmene izin verebilirsin kendine. İzin ver, o ışık seni yönlendirsin. O zaman önce kendine güveneceksin zaten. Ve sen kendine güvendikçe yoluna güveneceksin. Ve sen yolunda devam ettikçe sonuç alacaksın. Hayatın değişecek. İşte o an senden çok daha büyük olanın sana ispatı olacak senin için. Hayatında kanıt arıyorsan devam et. Çünkü emin ol olacak. Yeni bir çiçek ekerken söylenen çok güzel bir söz var. Allah'ım suyunu ben verdim, canını sen ver. Senin hareketin de aynı çiçek ekmek gibi. Sen tohumu toprağa ekiyorsun ve suyunu veriyorsun. Ondan sonra canını zaten o veriyor. Ulaşmak istediğin yerler olsun hayatında. Tabii ki de düşlerin olsun. Sen hayal kurmaya devam et. Onları düşlemeye devam et. Hatta bunları her gün düzenli olarak yap. Eğer bir yere ulaşmak istiyorsan. Bir hayalin varsa düşle ve sonra onu ilahi olana bırak. O sana yolunu gösterecek. Eğer başka bir kapıdan geçmek istiyorsan o zaman önce bulunduğun kapıyı kapat. Emin ol o sana anında diğer kapıyı açacak. Senin asıl odaklanman gereken şey o kapının ardında ne olduğu, ne kadar güzel olduğu, nasıl güzel olduğu değil. O kapıdan nasıl geçeceğin. Çünkü bunu ancak sen yapabilirsin. Bunun için de senin odaklanacağın şey hareketin. Alışkanlık geliştir.
Mesela kilo vermek gibi bir hayalin varsa, bunu düşünüyorsan, o zaman alışkanlıklarını değiştir. Yeme alışkanlıklarını değiştir. Spor yapmaya başla mesela. Her gün 5 dakikayla başla. Mesela 5 kilometre yol yürümek istiyorsan, önce ilk adımı at. Sonra ikinciye at. Ve sadece adımlarına odaklan. Kaç adım attığını saymayı bırak. Adım atmaya devam et. O attığın adımı daha güzel nasıl atabilirsin? Bir sonraki adımın nasıl daha da güzel olur? Dünyadaki en güzel adımı nasıl atabilirsin? Sen buna odaklan, yaptığın işte kal. O zaman geriye dönüp baktığında göreceksin, kilometrelerce yol yürümüş olacaksın. Alışkanlık geliştir. Hayallerin olsun ama onlara değil, hareketine odaklan. Bulunduğun anda yapabildiğin şeye odaklan. Emin ol, kalanı kendiliğinden zaten olacak. Allah'ım, suyunu ben verdim, canını sen ver. Sen yaptığın her hareketinde, her tercihinde bir tohum ekiyorsun. Ve her tercihinde bir adım atıyorsun aslında. Eğer tercihlerini aynı yönde atarsan, o hayaline doğru ilerlemeye devam edersin. Ama sen her adımını farklı yöne atarsan, o zaman ilerleyemeyebilirsin. Hayatımda bir şeyler niye değişmiyor diye düşünüyorsan eğer, o zaman bir bak, adımların hepsini aynı yöne doğru mu atıyorsun? Senin istediğin, o hayalin olan yöne. Sen koşsan da, emeklesen de kendi zamanında olacak her şey. O ektiğin tohum kendi zamanında, kendi mevsiminde çiçek verecek. O yüzden rahat ol. Sen hareketine bak. Bak göreceksin, kendine güvenin gelecek o zaman. Bu adım atmak dediğim aslında mecazi olarak. Yürümekse hedefin, tabii ki de şu an kalk ve o adımı at. Ama hayalin neyse o yöne doğru bir hareket etmekten bahsediyorum. Bunu yürüyerek de yapabilirsin. Veya sadece bulunduğun ve istemediğin o kapıyı kapatarak yapabilirsin. Bak göreceksin. O zaman sana yeni bir kapı açılacak. Şanssız olduğunu mu düşünüyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Şans sandığın gibi tesadüf değildir. O şanslı gördüğün insanların hepsi hayatları boyunca o ana hazır oldukları için o an o fırsatı değerlendirebildiler. Şans dediğin şey kendini adamaktır. Sen eğer kendi düşüne kendini adarsan, o gün o fırsat karşına geldiğinde hazır olursun. Eğer şanslı olmak istiyorsan hareket et. Ve şanslı olana kadar o harekete devam et.